Herkese merhabalar. Bizi ilk defa izleyenler için ben Dilara. Ben Taha. Yeni hazırladığımız motokaravanımızda sona doğru geldik. Gelin bakalım hep beraber aracımız ne durumda, neler yapılmış görelim. Öncelikle aracımız Mercedes-Benz Unimog. Askerden bilenlerimiz bilir. Askeriyenin dağ keçisi ve dağ tankı denilen araç. Aracımız U4000 modeli. Aracımızı karavana dönüştürürken arazi ve kamp şartlarına göre bir farklı modifikasyonlar yaptık. Neler yaptık? Orijinal farları ışığı yetersizdi. Artık yeni nesil 2022 mercek far kullandık. Sis farlarını daha delici ve yayıcı bir far kullandık farlarımızda. Tampon tasarımımızı tamamen değiştirdik. Buraya Van 18.000 libre bir ağır hizmet vinci koyduk. Aracımızda mapa yoktu. 2 tane 10 tonluk mapa koyduk. Yukarıda gece görüşümüz için 8 adet bahaletlerimiz bulunuyor. Gittiğimiz yollarda yolu daha iyi aydınlatıp görebilmek adına. Aracımızda yaptığımız bizi mutlu eden değişikliklerden biri de lastik değişikliği. Daha önce 335-80-20 bir lastiğimiz vardı. Yüksekliği aynı fakat bir 10 santim içerideydi lastiğimiz. Bu araç yüksek ve havaleli olduğu için yeni lastiğimiz 405-70-20. Yükseklik boyutu ikisinin de 102 santim. Fakat dış yanak genişliği bir 10 santim daha fazla. Bunda hedeflediğimizse aracımızın daha iyi yol tutması ve yanal eğimlerde daha başarılı bir arazi performansı sağlaması. Stepnesi yan tarafında bulunuyordu. Biz bunu arkaya almak istedik. Oraya hem kirli su tankı ve yakıt deposu koyduğumuz için böyle bir tasarım uygulandı. Aracımızın aynı zamanda arazide kullanabilmek adına ve bu stepneyi indirip kaldırmak adına arka tarafında da bir adet 17.000 libre vinç bulunuyor. Şimdi biraz da aracın kupasına bakalım. Aracın kupasında biz genel olarak orijinalini korumaya çalışırken birazcık konforumuzu arttırmak istedik. Araç hazırlamalı triptonik vites. Böyle ileri ve geri alabiliyoruz. Aynı zamanda öncesinde debriyaja basmamız da gerekiyor. Araç aldığımızda 3000 kilometredeydi. Bir yılda 6678 kilometreye geldi. Aracın kupasında yaptığımız değişiklikler aslında çok fazla değil. Genel olarak orijinalini korumak istedik. Ön konsola pek dokunmadık açıkçası. Tavanı, koltuk, kapıların yanlarını, kolçakları ve koltukların kaplamalarını yaptırdık. Aynı zamanda aracın içine ses yalıtımı yaptık. Orijinal koltuklarını çıkarıp yerine Grammar'in havalı koltuklarını kullandık. Buralar deri kaplama yapıldı ve bu da alkantre kaplandı ortaları. Kemerler belden kemerliydi. Biz böyle sırttan kemer tercih ettik. Havalarını bağladık. Hemen açık şu anda. Böyle çalışıyor. Aracı tercih etmemizdeki en büyük neden arazi performansının çok iyi olmasıydı. Araç seyir esnasında 4x2 gidebiliyor. Bu seri 4x4. Bu da low diferansiyel kilidi. Hemen kısacık sesini dinleyelim. Biz bu sesi çok seviyoruz. Ve bu ses içerideyken gerçekten çok fazla rahatsız etmiyor. Motoru büyük olduğu için aracın da motoru direkt tam olarak şurada bulunuyor. En sevdiğimiz, bizi mutlu eden özelliklerden biri de tavan sunroofu. Öyle 2 tane kol yardımını çevirerek açabiliyorsunuz. Burası normalde askeriyede uçak savar ve ani müdahaleler için kullanılan bir kapak. Ama biz burayı açık bıraktık. Aracımız V şase bir sisteme sahip. Aracın bu kupa kısmı ayrı hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bu kasa kısmında
kendi ayrı hareketleri mevcut. Bu da arazi kabiliyetinde gerçekten bize ekstra güven ve performans veriyor. Karavanımız -40 + 60 derecelere dayanıklı bir şekilde Sakarya'da SYA Mobil'de yapıldı. Frigo panel mantığıyla yapıldı. Elastomerik bir yalıtım var içinde. Dışı CTP kaplı, içerisinde su kontrası, yalıtım ve tekrar su kontrası olmak üzere. Hadi buyurun içeriye bakalım. Karavanımızda ilk giriş biraz tırmanmalı. Güvenlik açısından merdivenimizi içeriye aldık. Son dakika plan değişikliği yapıp. Merdivenimiz 5 basamaklı. Her bir basamağında patlatma saçlar kullandık. Bunu kullanmamızın amacı çamurda ve karda kaymamaktı. Ve giriş için hazırız. Karavanımızda bir adet balkon var. Kasetli sistem. Bu içeriden çıkıyor. Fakat balkonumuz kapalıyken merdivenimizi de böyle normal olarak kullanabiliyoruz. Şimdi balkonu açalım. Balkon 2 adet ayakla sabitleniyor. Sürüş esnasında açılmaması için ve açık konumdayken de kapanmaması için 2 adet kilidi var. Bulunduğumuz arazi konumuna göre merdivenimiz hem önden takılabiliyor hem de sağdan takılabiliyor. Aynı zamanda hem de sol arka kısımdan takılabiliyor. Balkonumuzun uzunluğu 270 santim, genişliği ise 150 santim. İki kişi çok rahat masa ve sandalyeyi kurup oturabilecek durumda. Biz zemininde doğada böyle uyumlu görünsün diye suni çim tercih ettik. Aynı zamanda balkonda otururken gölge olsun ve yağmurlarda, karda bizi korusun diye 3 metre tente tercih ettik. Artık içeri bakmak için hazırız. Buyurun. Bu aracı karavana dönüştürürken yapabileceğimiz en uzun karavan 3.90'dı. Biz de 3.90 uzunluğunda bir karavan yaptık. Genişliğimiz ise 2.20 oldu. 3.90 kasada biz sabit bir yatak yaparsak eğer karavanı çok daraltacağımızı düşündük. Bu sebeple sabit bir yatak yapmadık ama geniş bir oturma alanımız var burada. Oturma alanımız 2.20'ye 1.80 uzunluğunda. Gayet ferah. Hatta bence 8 kişinin oturabileceği bir oturma alanımız var. Oturma alanımızı daha da ferahlatmak için arkada 3 adet cam kullandık. Camlarımız 120'ye 50 ölçülerinde ve hem sineklikli hem de perdeli model. Üstten sineklik iniyor, alttan ise perdesi bu şekilde yukarı kalkıyor ve istediğim seviyede bu şekilde kalabiliyor. Koltuklarımızın altında 330 litre temiz su depomuz var. Akülerimiz de orada ve aynı zamanda turuma kombimiz de orada. Turuma kombi dizel bir alet. Bu alet sayesinde biz hem karavanın ısınmasını sağlayabiliyoruz hem de aynı zamanda 24 saat sıcak suyumuz oluyor. Araç yüksek olduğu için yukarılara çok fazla ağırlık olmaması açısından buraları sadece kıyafet dolabımız yaptık. Çünkü aracın ağırlık merkezi aşağıda olmalı devrilmemesi için. O yüzden buraya ağırlık yapmayacak sadece kıyafetlerimizi koyduk. Mutfak tezgahımız 160'a 65 ölçülerinde masif panelden hazırlandı. Tezgahta ikili cam ocak tercih ettik. Gazlı çalışıyor. Burada kırıklık paslanmaz bir evye alıp daha sonra bunu siyah kataforezle kaplattık. Aynı zamanda siyah batarya tercih ettik. Mutfakta ve dolap kısmımızda bas çekli kulplar tercih ederken üst dolaplarımızda mıknatıslı
tercih ettik. Buraya kulplar koymadık. 3 adet mutfak çekmecemiz var. 2 adet yukarıda dolabımız var mutfakta. Ve burada ise tüpümüz ve kombinin mazot tankı mevcut. Mutfakta da ferah bir görüntü istediğimiz için yine maksimum ölçülerde kullanabileceğimiz 90'a 45'lik bir cam tercih ettik. Buzdolabımız 12 volt karavan tipi buzdolabı. Hem soldan açılıyor hem de sağdan açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam buzdolabımız 133 litre. Aynı zamanda burada buzluğu da mevcut. Buzdolabının üzerinde bakliyat gibi şeyleri saklamak amacıyla şöyle bir ikili dolap yapıldı. Burada ise gardırobumuz var. Yavaş yavaş eşyalarımız yüklenmeye başladı. Burada askılıklarımız olacak. Burası ise ileri doğru uzanan bir gardırop. Aşağıda da yine geniş hacimli bir dolabımız var. Dolapların hepsinde açıldığında yanan ışıklarımız mevcut. Hem karavana derinlik katmak amacıyla hem de banyoda maksimum alanda kullanım sağlamak amacıyla biz kapımızı bu şekilde tercih ettik. İçeri giriyoruz. Ölçüleri hemen söyleyeyim. 80'e 120 uzunluğunda bizim banyomuz. Bu şekilde banyo ve tuvalet alanını ikiye ayırdık. Bu kısımda banyo teknemiz var bizim. Bu teknede çift çıkış tercih ettik gider olarak. Bu iki giderin amacı şu. Karavan eğimli bir yerdeyken su iki taraftan da gidebilsin diye. Ne tarafa eğimliyse su o taraftan gidebilsin diye. Banyoda 28'e 28'lik bir hekimiz var. Burada yuvarlak bir ayna tercih ettik. Karavandaki tek aynamız bu. Burada minik bir banyo lavabomuz var. Uzayan bir karavan ve tekne tipi musluğumuz var, bataryamız var. Bu batarya hem burada lavaboda kullanabileceğiz hem de duş esnasında bunu kullanacağız. Kombimizin de buradan çıkışı var. Banyomuz her zaman sıcak olacak. Biz portatif kasetli tuvalet tercih ediyoruz. Daha önceki karavanlarımızda da kullandık. Bize en kullanışlı gelen buydu. O sebeple bunu tercih ettik. Burada 2 tane askılığımız var. Bu askılıkları hem havlu asmak amacıyla hem de kar-kış kamplarımızda ıslak montlarımız duş teknesine süzülsün diye burada konumlandırdık. Karavanımızın içinde 50'ye 70 bir tane daha heki var. Duşakabin haricinde. Aynı zamanda kontrol panellerimiz, ışıklarımız girişte bulunuyor hepsi. Buradan hepsini kontrol edebiliyoruz. Yine güneş panelimizin enerji göstergesi burada. Su göstergemiz burada. Karavanımızda 2 adet 360 watt güneş paneli mevcut. 400 amper jel akümüz mevcut. Aynı zamanda aracımız hem güneş panellerinden aküleri besleyebiliyor. Aracımızın kendi aküleri dolduktan sonra tekrar fazla enerjiyi karavanımızın yaşam akülerine basıyor. Karavanımızın masa kısmı ileriye, geriye ve çıkışlarda kolaylık sağlaması adına hareket ediyor. Yatak yapacağımız zamansa aşağı doğru hareket ediyor. O zaman masamızı, oturma grubumuzu artık yatağa dönüştürelim. İşte böyle geniş bir yatak oluyor burası. Neredeyse evimizdeki yatak kadar değil mi? Rahatlıkla şu anda mesela 3 kişi, 2 yetişkin bir çocuk yatabilir. Evet. Ki dikeyine de sığabiliyor musun sen? Onu hiç denemedim. Hemen deneyeyim. Sığıyorum. Sen sığamazsın ama Evet. belki. Sabit yatak olmamasını şöyle bir avantaja çevirebiliriz diye düşündük. Yaz günlerinde zaten kamp alanlarımızda balkonumuz açık olacak. Yeme içme oturma alanımızı balkonda gerçekleştirebiliriz. Yazın bu yatağı hiçbir zaman koltuk düzenine getirmemize gerek bile olmayabilir. Kışın ise böyle yatak yapıp toplayarak idare edeceğiz. Şimdi biz uzun bir tura çıkmak için hazırlık yapıyoruz. Önce Türkiye, daha sonra Orta Asya turu planlarımız var. Bu turlarımızda bize abone olarak ve videolarımızı beğenerek destek olursanız çok seviniriz. Karavan turumuzun burada sonuna geldik.
Fikir ve önerilerinize her zaman açığız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.